dediğin gibi yani sürdürülebilirlik hedeflerini planlamaya dahil ettiğimizde ciddi kazanımlar ortaya çıkıyor. Hı hı. Ancak yeni AFR düzenlemeleriyle ağır vasıtalarda karbondioksit sınırlarında bir sıkılaşmaya gidiliyor. Hı hı. Yani alternatif yakıt kullanımının artması gibi dönüşümler operasyonların yönetimine daha da karmaşık hale getiriyor. Yani burada bir diğer sormak istediğimiz nokta sürdürülebilirlik hedeflerini lojistik performansı ile uyumlu hale getirirken ne gibi zorluklarla karşılaşıyoruz? Onu da biraz aydınlatabilir misin bize? Tabii yani şöyle, ya zaten bütün müşterilerimizde bir scale'ın büyümesi durumu otomatik olarak problemi büyütüyor. Yani biz HPC'ye başladığımızdaki HPC ile şu andaki arasında araç sayısı, araçların kompleksite, yani kompleksiten kastım işte yükleme kapasitelerini farklı yönetme şekilleri falan. Bunların hepsi bizim optimizasyon problemimizi ne kadar zorlaştırıyorsa aslında karbon emisyonuna yapacağımız katkıyı da zorlaştırıyor. Araç tipi çeşitliliğinin artması zorlaştırıyor. Ama bu zorlukların hepsi aslında dipte optimizasyon kalitesini de artırabilecek noktada olduğu için başlangıçta bizi problemi çözme noktasında zorlaştıran şeyler daha sonra bize karbon emisyonunu daha da azaltacak noktada destek sağlayabiliyor. Yine Renault projesine örnek vereyim. Normalde sadece bildiğimiz araçlarla, yani tır ve kamyonetlerle dağıtım yapan projeyi bizim yaptığımız çalışmaların neticesinde son nokta dağıtımlarını müşteriye daha yakınlaştırmıştık. O yüzden de daha küçük araçlarla bunları sürdürebiliriz dediler. O gün daha elektrikli tır çok yaygın değildi. Alternatif çözüm olarak biz yakın noktaların server'ünü kamyon, yani böyle minimanların elektrikli olanlarını yaparsak daha iyi olabileceğine yönelik bir şey hesapladık. Daha kompleks bir problem oldu belki. Ama çözümünün saving'i %20'lerden yanılmıyorsam o dönemler %27'lere kadar falan çıkmıştı. Yani bu tür teknolojinin geliştiği noktalardaki hizmetler aslında karbon ayak izini düşürmeye yönelik bizim elimizi güçlendiriyor. O yüzden zorluk değil, ne diyeyim, fırsat olarak görüyoruz biz.